Balkanlar hiç şüphesiz tarihin en kırılgan coğrafyalarından biri. Bugün ise yeniden sessiz ama derin bir değişimin eşiğinde. Hırvatistan zorunlu askerliği geri getirdi. İlk grup eğitimlerine başladı. Sırbistan da aynı adımı atmaya hazırlanıyor. Gelecek yılın Mart ayında ilk askerler eğitimlerine başlayacak. Bir yanda Kosova, Arnavutluk, Hırvatistan askeri ittifakı, diğer yanda ise Vučić ile Orban liderliğinde kurulan Sırbistan-Macaristan ittifakı. Gerçi 16 yıllık Orban iktidarı son buldu. Onun da bölgedeki etkilerine sonra detaylıca değineceğiz. İsrail ile Sırbistan'da insansız hava araçları üretimine başlıyor. Yeni ittifaklar kuruluyor, yeni silahlar üretiliyor ve herkesin dilinde aynı cümle. Bu sadece kendimizi savunmak için. Peki ama bölgede gerçekten neler oluyor? Bu yeni bir savaşın ayak sesleri mi yoksa kontrollü bir güç gösterisi mi? Balkanlardaki yeni denklemlerin perde arkasını gelin birlikte aralayalım. Hazırsanız 10-10 başlıyor. Hırvatistan'da 2008 yılında kaldırılan zorunlu askerlik Mart ayı başında geri döndü ve yüzlerce genç görev yerlerine teslim oldu. Eğitimleri 2 ay sürecek ve Hırvat gençler bu süre zarfında ciddi bir askeri disipline tabi tutulacak. Hırvatistan'da zorunlu askerliğin ilk aşamasında yaklaşık 800 kişi silah altına alındı. Yılda toplam 4000 askerin eğitilmesi hedefleniyor. Bunların yarısından fazlasının çağrı belgesini beklemeden gönüllü olarak başvurması dikkat çekti. Onlar için her ne kadar zorunlu olmasa da ilk grupta kadınlar da vardı. Eğitimler kapsamında geleneksel becerilerin yanı sıra drone kontrolü, drone savunması ve siber savaş teknikleri de öğretilecek. Peki ama Hırvatistan yıllar sonra neden böyle bir adım attı? En önemli neden hiç şüphesiz Ukrayna'daki savaşın yarattığı güvenlik endişeleri oldu. Zira Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anušić de bölgedeki durumun değiştiğini belirterek Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının ve Avrupa genelindeki faaliyetlerinin bu kararı zorunlu kıldığını açıkladı. Balkanlarda gerginliğin zaman zaman yükselmesi de ülkeleri sürekli tetikte olmaya itiyor. Bölgede yaşanan savaşların üzerinden 30 yıl geçse de etnik temelli gerginlikler günlük hayatta dahi hissedilmeye devam ediyor. Hırvatistan zorunlu askerlik uygulayan 10. NATO üyesi oldu. Hırvatistan'ın zorunlu askerliği geri getirmesinin ardından diğer bölge ülkelerinde de benzer adımlar atılması gündemde. Avrupa Birliği ve NATO üyesi Slovenya'da da bu konu dillendirilirken Hırvatistan'ın diğer bir komşusu Sırbistan çoktan harekete geçti bile. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić 1 Mart 2027 tarihinden itibaren zorunlu askerlik uygulamasına yeniden geri döneceklerini ifade ederek ülkesinin çok daha güçlü olacağının altını çizdi. Sırbistan'da zorunlu askerliğin 75 gün süreceğini söyleyen Vučić, daha önce 365 gün zorunlu askerlik uygulaması olduğunu anımsatarak yeni uygulamanın çocuk oyuncağı olacağını kaydetti. Sırp liderin açıklamalarına göre askere alınacak gençler yeni alışkanlıklar edinecek, yeni sorumluluklar üstlenecek, daha ciddi bireyler olacak ve devletin ne anlama geldiğini öğrenecek. Vučić ayrıca Sombor'dan Pirot'a ve Priboy'dan Zaječar'a kadar birçok şehirde kışlalar inşa edeceklerini de aktardı. Peki ama neden? Sırbistan makamları daha önce kurulan Kosova, Hırvatistan, Arnavutluk askeri ittifakının tamamen kendilerine karşı kurulduğunu iddia ederek dışarıdan gelebilecek olası tehditlere karşı her daim hazır ve güçlü olmak zorunda olduklarını açıklamıştı. Halen devam eden Kosova gerginliği, diğer komşuları Hırvatistan ile zaman zaman tansiyonun yükselmesi Sırpları bu adımı atmaya zorlamışa benziyor. Bölgede askeri anlamda bir hareketlilik olduğu kesin. Geçen yıldan itibaren kurulan mini askeri ittifaklar da bunu doğruluyor zaten. Geçen yılın Mart ayında Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan Savunma Bakanları Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir savunma ve güvenlik işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmanın temel hedefleri arasında ortak askeri eğitimler ve tatbikatlar düzenlemek, savunma sanayi alanında işbirliği yapmak, hibrit tehditlere karşı koordinasyon içinde olmak, istihbarat paylaşımı yapmak ve Kosova'nın NATO'ya üyeliğine destek olmak var. İmzalayan ülkeler aslında kimseye karşı değiliz dese de Sırplar hiç de öyle düşünmüyor. Olmalı ki hemen Macaristan ile benzer bir askeri ittifak kurma yoluna gittiler. Üçlü askeri ittifaka sert tepki gösteren Sırbistan bu anlaşmayı bölgesel istikrarı tehdit eden
eden bir provokasyon olarak nitelendirdi. Özellikle de hala kendi toprakları olarak görmeye devam ettikleri Kosova'nın da bu ittifaka dahil olması Sırbistan'ı kızdırdı. Zira Sırbistan, Kosova'nın bu ve benzeri askeri işbirlikleri içinde olmasını doğrudan kendisine yönelik bir hamle olarak görüyor. Bu ittifaka cevap olarak Sırbistan'da Nisan 2025'te Macarlar ile savunma anlaşması imzaladı. Dillendirilmese de bu hamle Tiran'daki anlaşmaya cevap olarak yorumlandı. Balkanlardaki bu tarz ittifaklar doğrudan savaş riski yaratmasa da bloklaşmaya, karşılıklı güvensizlik oluşmasına ve silahlanma yarışının hız kazanmasına neden oluyor. Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban iktidarı 12 Nisan'daki genel seçimi Peter Magyar'ın kazanmasıyla sona erdi. Orban, Balkanlarda önemli bağlara sahip bir isimdi. Ama bu bağlar bölgedeki özellikle Boşnak ve Arnavutlular tarafından sürekli eleştiriliyordu. Zira Orban'ın bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri sık sık Bosna'yı bölmekle tehdit eden Sırp siyasetçi Milorad Dodik'ti. Zira Orban liderliğindeki Macaristan en kritik anlarda Dodik'e hem maddi destek sağlayarak hem de onun için lobi faaliyetleri yürüterek defalarca kez yardımcı oldu. Dodik hakkında Bosna Hersek'te yakalama kararı çıkarıldığı dönemde de Orban Macaristan'a ait özel birlikleri eğitim bahanesiyle Bosna Hersek'e göndermiş, ihtiyaç olması halinde Dodik'i Macaristan'a kaçırmayı planladığı iddia edilmişti. Dodik, Orban gibi tartışmalı isimler üzerinden kendi ayrılıkçı politikasının da PR'ını yapıyordu. Bakalım şimdi ayrılıkçı söylemlerine Avrupa'da yeni destekçiler bulabilecek mi? Macar'ın dış politikasındaki önceliği büyük ihtimalle Balkanlar ya da Dodik gibiler olmayacak. Zira kendisi de ilk açıklamasında Orban'ın Macaristan dışındaki birçok şeyle ilgilendiğinin altını çizerek ne Balkanlara ne de diğer ülkelere karışacaklarını söyledi. Diğer bir merak konusu ise Sırbistan-Macaristan ilişkileri. Orban'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile yakın dostluğu biliniyor. Ancak Macar'ın Orban, Vučić ve Robert Fico üçlüsü arasındaki vaftiz baba figürü hakkında söyledikleri de var. Burada tabii ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kastediliyor. Vučić bu iddiaların aptalca olduğunu söyledi. Yani Macar daha başbakan olmadan Vučić ile gerginlik yaşadı bile. Vučić yeni Macaristan hükümetine el uzatacaklarını ancak hiç kimsenin kendilerini küçük görmesine izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi. Ve bir de Kuzey Makedonya meselesi var. Ülkesinde hapse mahkum edilen eski başbakanlardan Nikola Gruevski hala Macaristan'da mülteci. O da Orban'a yakın bir isimdi. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Gruevski'nin ülkesine dönmesi durumunda hapse gireceğini söyledi. Kısacası Orban'ın gidişine sevinen de çok, üzülen de. Somut değişimleri görmek için ise henüz çok erken. Sırbistan, İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken tüm tepkilere rağmen İsrail'e silah ve mühimmat satmaya, İsrail'den silah ve teknoloji satın almaya devam eden bir ülke. Son 2 yıldır İsrail'le ticaretinde ciddi bir artış gözlendi. Zaten Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić de bunu gizlemiyor. Hatta son olarak birkaç hafta önce İsrail ile Sırbistan'da bir drone fabrikası kuracağını da duyurdu. Eleştirilere kulak asmadığını kaydeden Vučić bunu başarı olarak gördüğünü, zira Sırbistan'ın Balkanlardaki en iyi insansız hava araçlarına sahip ülke olacağını söyledi. Daha önce de Sırbistan'ın İsrailli savunma şirketi Elbit ile insansız hava araçları ve gelişmiş topçu sistemleri alımına ilişkin 335 milyon dolar değerinde anlaşma imzaladığı öne sürülmüştü. Sırbistan'ın savunma alanında İsrail ile bu denli yakınlaşması bölgedeki silahlanma yarışını da kızıştıracaktır. Zaten Avrupa'nın en büyük 4. ordusu konumundaki Yugoslavya'nın askeri anlamdaki neredeyse tüm mirasına sahip olan Sırbistan bu hamleleriyle dengeleri daha da lehine çevirebilir. Kosova ve Bosna Hersek'in yanı sıra NATO üyeleri Arnavutluk, Hırvatistan ve Romanya Türkiye'den Bayraktar TB2 satın alırken Sırbistan'a bugüne kadar henüz satış yapılmadı. Sırbistan'da İHA çağında İHA'sız kalmamak için denize düşen yılana sarılır misali İsrail'e sarılmışa benziyor. Bakalım bu işbirliği bölgede ne gibi sorunlara sebep olacak? Sırp lider Vučić önümüzdeki günlerde yeni silahlar ve mühimmat satın alarak savunma kapasitelerini yükseltmek için önemli ve büyük anlaşmalar imzalayacaklarını duyurdu. Peki ama savunma harcamaları yapan sadece Sırbistan mı? Tabii ki hayır. Gelin güncel verilere birlikte bir göz atalım. Stockholm merkezli Uluslararası Barış Anlaşmaları Merkezi'nin geçen yıl sonlarına doğru yayınladığı 2020-2024 aralığını kapsayan raporuna göre 5 yıl içerisinde Sırbistan gayri safi yurt içi hasılasını %2,8
%2.6'sını savunmaya harcarken bu oran Kuzey Makedonya'da %2.1, Arnavutluk'ta %2, Karadağ'da %1.8, Kosova'da %1.5, Bosna Hersek'te ise %0.7'dir. Sadece 2024 yılında Sırbistan'ın askeri harcamaları için 2.2 milyar avro bütçe ayırdığı ifade edilirken bu rakamın NATO üyesi olan Arnavutluk'tan 6 kat daha fazla olması dikkat çekti. Savunmaya yapılan yatırımlarda Sırbistan'ın Rusya, Çin ve batılı bazı ülkeler arasında denge güttüğü, diğer Balkan ülkelerinin ise NATO üyesi ülkelerle işbirliğine daha fazla önem verdiği de raporda yer aldı. Dikkat çeken bir diğer husus ise savunma yatırımlarında Romanya'nın Yunanistan'ı geride bırakması. 2024 yılında Romanya'nın savunmaya 9.3 milyar dolar harcadığı ve savunmaya 7 milyar dolar civarında harcayan Yunanistan'ı geride bırakarak ilk sıraya yerleştiği görülüyor. 3. sırada ise 4.8 milyar dolar ile Macaristan yer alıyor. Sırbistan'ın askeri anlamda tarafsız kalmayı seçtiğini, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Slovenya ve Hırvatistan'ın ise zaten NATO üyesi olduğunu söyledik. Peki ya Bosna Hersek ile Kosova'da durum ne? Bosna Hersek NATO ile işbirliğine devam etse de ülkedeki Sırpların karşı çıkması nedeniyle NATO'ya üye olamıyor. Kosova'da ise NATO çatısı altında Kosova Gücü adında önemli bir barış gücü görevi yapıyor. Ama onlar da henüz NATO'nun üyesi değil. Hem Boşnakların hem de Kosovalı Arnavutların NATO'ya ve ABD'ye ciddi manada güvendiğini söylesek sanırım yanlış olmayacaktır. Ancak son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın doğrudan NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni hedef alan açıklamalarının bu algıyı dolaylı ama önemli biçimde etkilediği de aşikar. Trump'ın NATO bizi gerektiğinde desteklemedi ya da ABD artık NATO'ya eskisi kadar ihtiyaç duymuyor minvalindeki açıklamaları içerideki çatırdamaları alenen gösteriyor. Peki ama böyle bir durumda Balkan ülkeleri gelecekte NATO'ya ne kadar güvenebilir? Özellikle de NATO'yu bir güvenlik şemsiyesi olarak gören Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova'da bu gelişmeler yakından takip ediliyor. Kısacası NATO'nun bölgedeki gücü değil belki ama psikolojik caydırıcılığının bir miktar zayıfladığı görülüyor. Belki de Balkanlarda ilk kez bazı çevreler Batı'nın geleceğini kendi geleceklerinden daha fazla sorgulamaya başladı. Bu sorunun cevabını yapılan savunma yatırımlarının gayri safi yurt içi hasılasındaki oranına göre vermek mümkün değil. Zira her şey rakamlardan ibaret olsaydı bugün Bosna Hersek adında bağımsız bir devlet de olmayabilirdi. Nasıl mı? Gelin bu konuyu biraz açalım. Evet, Bosna Hersek bugün Batı'nın dayattığı karmaşık sistemle ciddi anlamda mücadele veren bir ülke. Bunu yaparken bir yandan da bu ülkeyi kendi ülkeleri olarak görmeyen ve ülkeyi bölmek için fırsat kollayan Sırp ve Hırvatlara karşı mücadele eden bir ülke. Herkesin söz hakkının olduğu bir Bosna Hersek'te savunmaya yatırımlar yapılmasına tabii ki ayrılıkçı Sırp ve Hırvatlar karşı çıkacaktır. Ama neden zayıf halka olmadığını tarihe bakarak anlatmaya çalışacağım. 1992 yılında bağımsızlığını ilan ettiğinde Boşnaklar ve bu ülkenin bağımsızlığını savunan diğer halklar bir tarafta Avrupa'nın en büyük 4. ordusu olan Yugoslavya ordusunu kontrol eden Sırplara, diğer tarafta ise Hırvatistan'ın desteklediği Hırvatlara karşı savaştı. Büyük kayıplar verdiler, soykırıma uğradılar, silah ambargosuna maruz bırakıldılar, Batı tarafından satıldılar ama ülkeyi savunmayı başardılar. Hem de ilk başlarda bir orduları bile yokken. Kısacası rakamlara bakacak olursak en zayıf ülke Bosna Hersek gibi görünebilir ama sahada durum öyle değil. Tabii ki bir de Balkanlarda Türkiye'nin üstlendiği etkin rolü de göz önünde bulundurmak gerek. Aslında Balkanlarda yeni bir çatışma ihtimali ne kadar gerçekçi sorusunun cevabı şu olabilir: asla, asla demeyin. Belki yakın vadede düşük bir ihtimal ama tamamen imkansız değil. Balkanlar savaş hafızasının hala canlı olduğu bir coğrafya. Bosna Hersek, Kosova ve eski Yugoslavya'daki diğer savaşların üzerinden 30 yıl geçse de etnik pay hatları kapanmış değil. Bu nedenle bölgedeki siyasi krizler başka Avrupa bölgelerine göre çok daha hızlı biçimde güvenlik meselesine dönüşebiliyor. Bir de bunlara silahlanma yarışını, askeri ittifakları ve karşılıklı tansiyonu yükseltecek açıklamalar da ekleyin. Her şeye rağmen büyük çaplı bir savaşın hemen kapıda olduğunu söylemek doğru olmaz. Zira bölgedeki ülkelerin çoğu NATO veya AB ile doğrudan bağlantılı. Ayrıca ülkelerdeki ekonomik kırılganlık da liderleri geniş çaplı çatışmalardan uzak tutuyor. Uluslararası aktörler de Balkanlarda yeni bir cephe açılmasını istemiyor. Yine de Balkanlarda savaş kaçınılmaz değil. Çünkü dünyanın genel istikrarsızlığı derinleştikçe Balkanlar yeniden kırılgan hale gelebilecek bölgelerin başında geliyor.
kendisi de kısmen bir Balkan ülkesi olan Türkiye, bölgedeki gelişmeleri her daim yakından takip etmekte, gerektiği zamanlarda diplomatik ya da siyasi kanallar üzerinden müdahale etmektedir. Ayrıca askeri anlamda da hem Kosova'da hem de Bosna Hersek'te barış gücü birliklerinde varlığını sürdürmektedir. Türkiye son yıllarda özellikle savunma sanayinde kat ettiği başarılar ile başta Kosova ve Bosna Hersek olmak üzere bölge ülkelerinin en çok güvendiği ülkelerden biri haline geldi. NATO'nun da en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye, özellikle Boşnaklar, Arnavutlar ve bölgedeki diğer Müslüman milletlerin gözünde önemli bir role sahip. Buna bir de Türkiye'nin savunma sanayindeki başarıları eklenince Türkiye Balkanlarda dediklerine kulak verilen bir ülke haline geldi. Başta insansız hava araçlarımız olmak üzere Türkiye'nin birçok savunma sanayi ürününü neredeyse Balkanların tamamında görmemiz artık mümkün. Bölgedeki silahlanma faaliyetleri Türkiye için de önemli bir fırsat aslında. Tabii ki Türkiye'nin bölgede söz sahibi olmasını istemeyen kesimler de var olacaktır. Bunu hem medya hem diplomasi hem de siyaset üzerinden yapmaya çalışanlara karşı da temkinli olmakta fayda var. Kendi iç siyasetiyle ne kadar meşgul olursa olsun Türkiye, Balkanlara ve Balkanlarda yaşayan Müslüman halklara sırtını dönmeyecektir. Zira buradaki Müslüman nüfus bir asırdan daha uzun bir süre sonra ilk kez arkalarında önemli bir bölgesel gücün olduğunu hissetmişlerdir. Türkiye'de bu güveni boşa çıkarmayacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Balkanlara dair yeni içeriklerde görüşmek üzere.